Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle harika bir ipim var. Bununla güzel bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 230 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 2 sırada haroşa lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları artı 2. Yani her model 13 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi çıkardıktan sonra en sonuna 2 ilmek ekliyoruz kenar ilmeği olarak. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet, sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek artırma yaptım. Devamında 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Şimdi sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeğimi. Şöyle aldım. 2 ilmeğimi tekrar yerlerini değiştirerek şöyle şişime taktım ve bunların ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar ayarladık birinci modelimizin. Bakın burada kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru kestim. 1 artırma, 5 ilmek düz, 1 artırma, 2 ilmeği sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Şimdi bunun aynısını tekrar edeceğiz. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde sola doğru kestim. 1 artırma yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum.
Bu yaptığım ajurlar da dahil, şu artırmalar yani, hepsini ters örerek devam edelim. Arka yüzünde farklı işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyor bu model. Sıra sonuna kadar devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Daha sonra 2 ilmek düz, kesme işleminden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Burada 1, 2, 3 ilmek düz, bir artırma. Bakın ortada 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırmadan sonra 2 ilmek düz, daha sonra 2 ilmeği keselim. Sağa doğru keseceğim için ben öndekini arkaya, arkadaki ilmeğimi öne aldım ve bu 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Burada 2 ilmek düzümüz kaldı. 1 ilmek buradaki modelden, 1 ilmek de bu modelden. Toplamda 2 ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz. 2 düzden sonra bir artırma. Şimdi 3 ilmek düz ortada. Tam ortada şöyle 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum ve bu 2 ilmeğimi sağa doğru düz örerek kestim. Sıra sonunda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Pardon, ters örüyorum, ben burada düz dedim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyoruz. Bazen dalgınlık oluyor böyle. Terse düz, düze ters diyebiliyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki 2 ilmeğimi şimdi kesiyorum. Bakın burada. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm kesme işleminden sonra. Bakın tam ortadaki ilmeğe geldim. Bir artırma yaptım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Devamında yine burada 4 düz ilmek, 3 ve 4 düz ilmekten sonra kestiğimiz ilmeğe geldik. Bunların yerini değiştirerek şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve bunları düz örerek sağa doğru kestim. Şimdi burada ortada ilmeğimiz kalmadı. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kesiyorum.
Buradakini sağa doğru kestim. Bir sonraki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Bakın burada kestiğimiz ilmekler. Devamında yine 4 ilmek düz. Şu ortadaki ilmeğe kadar 4 ilmek düz ördüm. Kesme işleminden sonra şu ortadaki ilmeğe geldik bakın. Bunun bir sağında artırma yaptım. İlmeğimi düz ördüm. Bir de solunda artırma yaptım. Devamında 4 ilmek yine düz ördüm. 4 düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Aldım bu ilmeklerimin yerini değiştirdim ve sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru kestim. Tekrar bir ilmek, kenar ilmeğimi de yani düz olarak ördüm. Şöyle 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada biraz hızlı yapacağım şöyle. Çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum burada. Yani arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, modelin son sırası. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, modelimizi tamamladık. Toplamda 10 sıradan bir kez kurmuş olduk modeli. Altı da şöyle bakın dilimli dilimli oluştu. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. 2 diş haroşa lastik yaptım. Bakın 2 tane ters oluşana kadar. Ben düz örerek yapıyorum haroşa lastiklerimi. Bunu bu şekilde yaptık. Bir parça da daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu da hazır lastik uyguladım bunda da. İkisini de görmenizi istedim. Bu lastiğin üzerinde bu şekilde duruyor modelimiz. Bakın burada da 3 kez kurdum modeli. Burada bir kez beraber kurmuştuk. Etol şal yapımında şöyle altının dilimli olmasını istiyorsanız bu şekilde yaparsınız. 2 diş haroşa lastik yaparsınız. Örgünün bitiminde de aynı şekilde yine şöyle göstereyim. Bitiminde de yine 2 diş şöyle haroşa lastik oluştuktan sonra örgünüzü kesersiniz. Onda da yine dilimler oluşacaktır bitiminde. Daha sonra bunu çok soran oluyor. Bakın şu şekilde şöyle olması gerekiyor. Örgünün bitiminde 2 diş haroşa yaptıktan sonra örgünüzü kesersiniz ve böyle dilimler oluşur yine. Diğer örgülerinizde de bu tür lastik kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde, sadece ters örgü. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve gösterişli bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter,
Yani dediğim gibi etol şal yapımında hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle ikisini de birlikte göstereyim. İster bu tür lastik kullanın bu modele, isterseniz bu şekilde yapın. Model böyle devam ediyor. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.